Herkese merhaba arkadaşlar. Bitcoin ve altcoin'lerle ilgili güncel yorum ve analiz yaptığım kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda altcoin baz analistlerinden Stewell'in bir altcoin için paylaşmış olduğu önemli bilgileri sizlere aktaracağım. Dilerseniz videoma geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Ayrıca beğen tuşuna dokunursanız da oldukça memnun olurum. Altcoin baz analistlerinden Stewell nihai boğa düşüncesinde olduğu bir altcoin'i açıklıyor. Ve bu altcoin'de de 50x'lik uzun vadede 50x'lik bir yükseliş beklediğini söylüyor. Bu altcoin'de STX coin. STX coin'in süper devrimci bir coin olduğundan bahsediyor analist. Ve Bitcoin içinde Bitcoin'in başına gelen en iyi şey diye STX coin'i ifade ediyor. Analist son zamanlardaki hype'tan çok daha fazlasını sunduğunu vaat ediyor STX coin'in ve bu nedenle de uzun vadede 50x'lik bir kazanç potansiyeli olduğunu bizlere aktarıyor. Burada STX coin son Ocak ayından itibaren güzel bir yükseliş yakaladı. Burada 20 sent seviyelerinden 1 dolar seviyesinde üstüne kadar çıktığı görülüyor. Ve burada da bir düzeltmeye tabi olduğu görülüyor şu anda. Yani bu 1 dolar seviyesinden de 65 sentlere kadar bir düzeltme yaşadığı görünüyor şu anda. Bizim burada alttaki desteğimiz 61 sent seviyesi. Burası Squeeze Momentum'daki destek seviyemiz. Pardon, Slingshot'taki destek seviyemiz. Bu destek seviyesi 61 sent seviyesinde. Haftalık bir destekten bahsediyorum. Güçlü bir destek olduğunu da düşünüyorum bu seviyenin. Bu seviyenin altındaysa da 50 haftalık hareketli ortalama ve Slingshot'ımızın alt desteği olan 47 sent ve 49 sent seviyeleri bulunuyor. Yani burada 61 sent ve altta 47 sent, 49 sent seviyeleri bizim haftalıkta önemli destek seviyelerimiz. Bu seviyeler üzerinde kaldığı müddetçe de yönün yukarı olduğunu düşünüyorum ben STX Coin'de. Peki bu analistin belirttiği gibi 50x'lik bir yükseliş gerçekleşir mi? Bunu bir ele almak istiyorum. Hemen şöyle haftalık grafikteyim. STX Coin 2021 Kasım ayında 3 dolar 25 centlik bir all time high seviyesine ulaşmıştı. Yani bu seviye STX Coin'in gördüğü en yüksek seviye oldu. Bu seviye neticesinde ise diğer altcoin'lerde olduğu gibi de bayağı bir düşüş trendini bayağı bir derin bir şekilde gerçekleştirdi. Bu durumda burada bir Fibonacci çizersek uzun vadeli perspektif açısından nasıl bir fiyatlanma olabilir ona bir bakalım isterseniz. Burada az önce belirttiğim seviyeler korunduğu takdirde buradaki 61 ve 49-47 sent seviyeleri korunduğu takdirde bizim yukarıdaki zaten hedeflerimiz Fibonacci 0.382 seviyesi ilk etapta 1.36 dolar 1 dolar 36 sent seviyesi. Bu seviyenin üzerinde ise zaten 1.72 ve 2.60'a kadar uzanan bir yükseliş bizleri bekliyor. Ancak bu Stewell'in belirttiği 50x'lik bir fiyat artışı ise bizi 30 dolarların da üzerine çıkmamız gerekiyor STX Coin'de. Bu da ancak Bitcoin'de yaşanacak uzun bir boğa koşusu neticesinde olacağını düşünüyorum. Bu durumda Bitcoin dominansı yükselir. Bitcoin güzel bir yükseliş yakalar. Ve ardından da dominansın düşüşüyle birlikte altcoin'lerde aynı 2021 boğasında gördüğümüz gibi bir boğa trendi, güçlü bir boğa trendi görebiliriz. Bu durumda da bizim şu anki teknik verilere göre yukarıda göreceğimiz maksimum fiyatlarımız 11 dolar 13 dolar seviyelerine kadar bize işaret ediyor. Yani 20x gibi bir seviye, bir artışa işaret ediyor. Ancak bu analistin herhalde yani daha önemli hedefleri var STX Coin ile ilgili. Belki bir insider trader da olabilir kendisi. Yani bizim bilmediğimiz başka yönlerini de biliyor olabilir STX Coin ile ilgili. O yüzden de onun analizine de dikkat etmek gerekiyor. Burada günlük grafiğe gelelim hemen. Günlükte de
şu anda güzel bir yükseliş trendinin yeniden başladığı görünüyor. Yani bu yükseliş trendi aslında 20 günlük hareketli ortalama altına kırdığında bozuldu. Ancak haftalıktaki trendde herhangi bir bozulma yok. Yani haftalıkta gayet güçlü bir şekilde trendin devam ettiğini söyleyebilirim. Ancak burada günlükte 20 günlük hareketli ortalamayı kaybettiğimiz görünüyor. Burada geri dönüşlerde az önce de belirttiğim gibi 47 sent, 49 sent seviyeleri oldukça önemli. Bu 49 sent seviyesi aynı zamanda günlükte de bizim slingshot'ımızın alt desteği. 47 sent de burada 50 haftalık hareketli ortalamamızdı. Aynı zamanda 50 günlük hareketli ortalamaya da şu anda tekabül ediyor bu seviye. Yani önemli destekler buralar yani. Burada yukarı yönlü ciddi bir boğa koşusu göreceğimize inanıyorsanız eğer, burada alttaki 47 sent seviyesi stoplu yeni bir maliyetlenme yapılabilir tabii ki. Bu da yani yukarıdaki fiyat artışından boş çıkmamak, yani paranın değerini kaybetmemek açısından önemli olabilir. Ancak yani bu seviyelerin altını kırdığı takdirde ise ben yatırımın pek mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Zaten altcoin'lerdeki yatırımcıların çoğu da bu sebeple büyük paralar kaybediyor. Yani bir yatırım yapıyorsunuz, belki güzel bir yerden giriş yapıyorsunuz. Ancak önemli seviyeleri aşağı kırdığında bu zarar kes yapılmazsa, stop loss olunmazsa yani bu yatırım size bu sefer dezavantaj olarak geri dönmüş oluyor. Yani bu nedenle yani mesela STX coin yatırımcıları, bu alt seviyelerden de maliyetlenen yatırımcılar önemli destek seviyeleri kırıldığı zaman artık piyasadan çekilme vakti olarak düşünebilirler yani. Çünkü büyük zararlara girmenin hiçbir mantığı yok. Önemli olan yukarı trendde yakalamak bir altcoin'i. Yani yukarı trend yönünde devam eden bir altcoin istediği kadar devam etsin. Ancak bizim önemli seviyemizi aşağı kırdığı takdirde bizim buradan artık çıkmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Benim mantığım bu şekilde ilerliyor ve bu şekilde başarılı olunabileceğini düşünüyorum. Yani trend takibi altcoin yatırımlarında mutlaka yapılması gereken bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor diye düşünüyorum ben. Aksi takdirde zaten hangi seviyeden alırsanız alın, önemli destek seviyeleri kırıldığı takdirde büyük zararlar gerçekleşecektir diye düşünüyorum. Burada da bu 47 sent, 49 sent seviyeleri bizim alt desteklerimiz. Yani maliyetlenen, STX coin'de maliyetlenen yatırımcılar ister 5x hedeflesinler, ister 10x hedeflesinler, bizim alttaki önemli destekleri kırmadığı müddetçe zaten yoluna devam edecektir. Ancak alttaki desteği kırarsa da burada bir yatırım yapmanın hiçbir mantığı yok diye düşünüyorum. Bu analistin de yaklaşımı mantıklı olabilir. Değerlendirebilecek arkadaşlar için de paylaşmak istedim. Şu anda aktaracaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.